Evet değerli dostlar, bugün sizlere Bursa'mızın meşhur mekanlarından Somuncu Baba'nın fırını önünden sesleniyorum. Somuncu Baba Hazretleri kimdir? Hayat hikayesinden kısaca bahsedelim. Bu fırının özelliklerinden bahsetmeye çalışalım. Somuncu Baba asıl adı Şeyh Hamidi Veli Aksaray Hazretleri'dir. Şeyh Hamidüddin Aksaray diye de bilinir. Kayseri doğumludur. Doğum tarihi kesin olmamakla birlikte 1331 tarihi olarak verilir. Babası da Şeyh Musa Efendi, Kayseri'nin önemli büyük zatlarından bir mutasavvıftır. Önemli alimlerden dersler almış, önemli medreselerde, müderrislerden icazet almış bir alim kişidir. Fakat kendisini gizlemeyi tercih etmiştir ve pek çok şehirde ilim taleplerinde bulunduktan sonra, ilim öğrendikten sonra Anadolu'ya gelecek ve Bursa'ya gelip kendini bir noktada gizleyecektir. Ve burada kendi evinin yanında bu fırından ekmekler çıkarıp çarşıda satacaktır. Somunlar müminler, müminler somunlar diye sattığı için de halk arasında Somuncu Baba diye tanınacak ve bilinecektir. Ve sırrının faş olması ise Ulu Cami'nin açılışı ile alakalı bir olaydır. Ulu Cami 1396 yılında Nibolu Savaşı'nın bir adağı olarak 20 cami yerine 20 kubbeli olarak Padişah Yıldırım Bayezid tarafından yaptırılmış ve 1399 yılında bir cuma günü cuma namazı ile açılmak istenmiştir. Tabi açılışta Bursa halkı camiyi doldurmuş haldedir. Pek çok büyük zat mevcut. İşte Padişah Yıldırım Bayezid Han orada, onun damadı Emir Sultan Hazretleri orada, devrin Bursa Kadısı, daha sonra Osmanlı İlk Şeyhülislam'ı, hemen Somuncu Baba Fırını'nın biraz yukarısında kabri bulunan Osmanlı İlk Şeyhülislam Molla Fenari Hazretleri orada, yine Mevlid yazarı olacak olan Süleyman Çelebi Hazretleri orada. Yani açılışta onlarca alim evliya vardır. Peki ilk hutbeyi kim verecek ve açılışı kim yapacaktır? Padişah bu işi damadı olan Emir Sultan Hazretlerine verir. Buyur der, buna sen layıksın. İlk hutbeyi sen ver, açılışı da sen yap der. Emir Sultan Hazretleri ise o zamana kadar halkın sıradan bir insan zannettiği, işte bu Uludağ eteklerindeki bu fırından çıkardığı ekmeklerle burada halka somunlar dağıttığı için halkın Somuncu Baba diye lakaplandırdığı bu zata işarette bulunacak ve şöyle diyecektir. Aramızda zamanımızın mana büyüğü şu zat varken bu iş bize düşmez der. Halk meraklı gözlerle işaret edilen zata bakar. Bakarlar ki Somuncu Baba dedikleri zattır. Şaşırırlar. Hayret içerisinde kalırlar zira onu öyle bilmiyorlar. Ve hatta Somuncu Baba'nın minbere çıkarken Ulu Cami'de Emir Sultan Hazretleri'nin yanından geçerken şöyle bir sitem ettiği rivayeti vardır. Sultanım beni niye ifşa ettin, niye ele verdin, niye açıkladın şeklindedir. Ve halkın hayret bakışları içerisinde Somuncu Baba minbere çıkar. Ve Somuncu Baba minberde Fatiha suresini 7 ayrı tarzda tefsir edecektir. Molla Fenari Hazretleri gibi tefsir alim bakın bu Fatiha tefsiri hakkında şöyle der. Somuncu Baba'nın manevi büyüklüğüne bu Fatiha'nın 7 çeşit tefsiri adil bir şahittir. Zira birinci tefsiri herkesin anlayacağı dilden yaptı. İkinci tefsiri anlamayanlar çıktı. Üçüncü tefsiri sadece alimler anladı. Sonraki tefsirleri ise alimler dahi anlamaktan aciz kalmış. Öylesine derin bir ilimle yapılmış bir tefsirdi deniyor. Ve halk Somuncu Baba dedikleri Şeyh Hamidi Veli Hazretleri'nin nasıl büyük bir alim olduğunu bu ilk hutbeden anlar. Ve hatta o cuma namazı çıkışında halk onu görmeyi çok ister ve Ulu Cami'nin 3 kapısında bekleşen halk bizim kapımızdan çıktı, bizim kapımızdan da çıktı, bizim kapımızdan da çıktı, gördük o mübareği diyecekler, elini öptüklerini ifade edeceklerdir. Bir tayyi mekan kerameti söz konusu olmuştur. Bu arada Somuncu Baba Hazretleri'nin bu fırınının olduğu yere, evinin olduğu yere Bursa insanı akın akın ziyaretlerde bulunacak ve Bursa insanı onu böylesine çok övünce, çok ziyaretlerde bulununca şöhretten kaçan birisidir Somuncu Baba Hazretleri. Şöhret afettir hadisi gereğince bir sabah erkenden Bursa'mızı terk edip gitmek isteyecek ve Ankara yolu üzerinde bir çınar ağacı yanına kadar vardığında Molla Fenari Hazretleri gibi bir kısım Bursalılar yetişecek. Dur gitme dese de sırrımız faş oldu duramayız gideceğiz diyecektir. Ve madem öyle Bursa'ya dua et de git denince işte o çınar yanında Bursa'nın feyizli ve bereketli kalması, yeşil kalması duasıyla birlikte Bursa'dan ayrılacaktır. O çınara o yüzden dua çınarı denmişti. Maalesef o çınar günümüze gelmedi ve kalmadı ama şu an Bursa'nın doğusunda Ankara üzerinde bir semtin adıdır dua çınarımız. Ve değerli dostlar, bakın bu evinin bulunduğu yer tarihi bir yapı, 600 yıllık kerpiçten bir ev. Restore edildi Osman Gazi Belediyesi tarafından 1-2 yıl öncesinde ve fırını hemen arkamda duruyor.
Fırını iki gözlü küçük bir fırın. Bu fırından ekmekler çıkarıp dağıttığını, sattığını ifade ettik çarşıda. Ve hatta Ulu Cami inşaatında çalışan 300 kadar işçiye ekmek dağıttığı da rivayetler arasındadır. Bu fırının bir özelliği de iki gözlü olması ve bir gözü burada küçük bir göz, yanındaki göz biraz daha büyükçedir. Ve bu iki gözlü fırının şöyle de bir hikmeti olduğu ifade ediliyor. Sağ taraftaki küçük gözde orada ateş yakılıyor ve sol taraftaki büyük gözde ise ekmekler pişiriliyor. Böylece isin dumanın ekmeklere bulaşması da önleniyor. Günümüzdeki fırın tekniğini daha o dönemde Somuncu Baba'nın uyguladığı ortaya çıkmış oluyor. Ve değerli dostlar, burada hemen fırının yanında bir de çilehanesi var. Onu da sizlere göstermiş olalım. Evet değerli dostlar, çilehanesinin içerisindeyiz. Burada bakın küçük bir göz var ve bu gözün Somuncu Baba Hazretleri'nin çilehanesi olduğu ifade ediliyor. Daha doğrusu bu gözün bu pencerenin içerisine girerek bir noktada nefsini terbiye etmek için çile çektiği, bir noktada dizlerinin üzerinde burada eğilerek nefsini terbiye etmek için bu şekilde kendine bir noktada bu şekilde nefsini terbiye etmeye çalıştığı ifade ediliyor. Bu çilehanesinin bulunduğu yerde restore edildi. Şu anda bir mescit görevi görüyor değerli dostlar.